Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi sararan, kararan tül ve perdelerimizi nasıl beyazlattığımı, nasıl temizliğini yaptığımdan sizlere birazcık bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce ben bunun resmini çektim. Öncesi ve sonrası şekliyle sizlere de göstereceğim. Bulunduğum bölge itibariyle havalar çok tozlu, bir de asfalt kenarı olunca ister istemez arabaların tozu, yolun tozu tüllerimize işleyebiliyor veya evde sigara içenlerin bu şekilde tüllerinin karardığına şahit olmuşsunuzdur. Şu an kamerada o kadar kirli görünmüyor ama gerçekten çok kirli. Kar beyazlı tüllerim gördüğünüz gibi ne hale gelmiş. İlla sigara değil, kalorifer yakılan evlerde de çoğunlukla tüllerin bu şekilde bu hale geldiğini şahit olmuşsunuzdur. Şimdi bunları nasıl yıkayacağımı sizlerle birlikte yıkayalım, sonucunu görelim. Öncelikle arkadaşlar tülümüzü katlayarak değil, yani zikzak çizerek şu şekilde, yani her tarafına suyun, deterjanın gideceğinden emin olacak şekilde ben tek tek, özellikle tek tek atıyorum, çünkü bir anda tülleri içine yığmanın anlamı yok. Yığarsak da yıkanmaz zaten. Bazıları yıkanır, bazıları yıkanmaz. Şimdi bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tülümü makineye yerleştirdim. Ben özellikle tül yıkarken bu şekilde markette satılan çamaşır sodasını kullanıyorum. Bu hem tüller için hem çamaşır beyazlatma hem de renkler için kullanılan bir toz. Çamaşır sodası diye sorarsanız marketlerde size de verecektir. Sanırsam Şok'tan aldım bunu herhalde. Tam bilmiyorum. Az bir şey buraya ben koyuyorum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu YouTube'da yine bazıları veya başka platformlarda bazıları bulaşık makinesi parlatıcısı koyuyor tüllerin içine veya bulaşık makinesi tableti koyuyor. Cif koyan var, cam sil koyan var yine aynı bu şekilde. Ben hiç tavsiye etmiyorum onları. Çünkü neden? Çünkü birçok çevremden de gördüğüm kadarıyla ömrü kısaltıyor arkadaşlar. Tüllerinizin ömrünü kısaltıyor. Hatta şeker atanları, kabartma tozu koyanları şu göze veya direkt çamaşır makinesinin içine, tülün içine, yani bulaşık tableti atanı biliyorum. Onlar tülün ömrünü kısaltıyor arkadaşlar. Zaten tül için olsaydı insanlar bunu üretirdi, derdi. Bu şekilde tül temizleyici olarak kullanırsınız derdiler bize. Fakat biz yine doğaldan şaşmayalım. Tüllerimizin ömrünü kısaltmayalım. Bu şekilde çamaşır sodası koydum ben arkadaşlar. Bir de bu şekilde ben çoğunlukla tüllerimde kullandığım rendelediğim beyaz sabun rendesi arkadaşlar. Bunu ben kullanıyorum. Yine buraya da koyacağım. Sizlere de göstereyim. Ben çoğunlukla bundan kullanıyorum arkadaşlar. Tüllerimi parlatmıyor. O kadar güzel parlatıyor ki. Hatta bir sonraki videolarımda da göstermeye çalışırım. Bizim burada çok sinek, sivrisinek olduğu için pek ilaç kullanmada olmuyor. İster istemez sivrisinek öldürüyoruz tüllerde ve izi kalıyor, kan lekesi. Hatta onları dahi çok güzel çıkardığını biliyorum arkadaşlar. Siz de beyaz sabun rendesini mutlaka kullanın. Ama şunu da belirteyim, ben beyaz elbiselerime, yani beyaz giysileri çalıştırırken şu iç tarafa beyaz sabunu koyduğumda beyaz sabun kalıntıları elbiselere bulaştı. Onun için kesinlikle içine değil de bu göze koyarsanız, bu gözle birlikte, suyla birlikte bunlar eriyeceği için daha çok tülün içine, elbiseleriniz içine sinecektir. Bu şekilde arkadaşlar ben bunu makinemi çalıştırıyorum. Çok yüksek ayarda çalıştırmayın. Tülleriniz yanar, kıvırış kıvırış olur. Tülün ütülü olarak çıkmasını istiyorsanız elde çitileme gibi, yani en fazla 40-30 derece daha yapabilirsiniz. Benimki çok biraz pisli olduğu için 40 derece 800 devirde yıkamayı uygun görüyorum. Bu şekilde ben bunu bir de ek durulamaya alıyorum arkadaşlar. Durulasın, sonra bir ek olarak bir durulasın ki içim rahat etsin. Bu şekilde ben bunu çalıştırıyorum. İsterseniz buna makine tozu da koyabilirsiniz.
Ben de az bir şey koyayım ya da az bir şey makine tozu da koyuyorum arkadaşlar. Beyaz ve renkler için olanı. Bu şekilde beyaz sabunu koyun dememin nedeni, bakın suyla birlikte beyaz sabunlar eriyip tülünüzün içine karışıp tülünüzü çok güzel yıkayabiliyor. Şimdi çalışsın. Biz videoyu kapatalım. Daha sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, makinemiz şu an bitti. Tülümüzü çıkaralım ve sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi eski rengine geri döndü. Şimdi bunun da resmini aynı şekilde çekeyim. Öncesi ve sonrası olarak sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar. Buralar simsiyahtı. Şimdiki haline bakın. Bir de önceki haline bakın. Ben tül ve perdelerimi aynı bu şekilde yıkıyorum ve çok da faydasını görüyorum. Gördüğünüz gibi kar beyazı gibi eski rengine geri döndüler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteklerinizle ben biraz daha aktif video çekmeye çalışıyorum. Yani bana motive oluyor. Tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.